Merhaba arkadaşlar. Artık bu poğaçadan sonra dışarıdan hazır poğaça almayacaksınız. Mutlaka denemelisiniz. Harika bir poğaça oluyor. Yoğurma hamur içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su ve 2 su bardağı ılık sütümü alarak karıştırıyorum. Ardından içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurtanın akı, sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayalım. Biraz un ilaveden sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz. Karıştıralım ve ağırlaşana kadar bu işlemi devam ettirelim. Azar azar un ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 8 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrol olun arkadaşlar. İyi bir şekilde yoğuralım. Hamurumu yoğurdum. Kıvamı bu şekilde. Üzerini kapatın ve oda ısısında yarım saat 45 dakika dinlendirin. Hamurum çok güzel kabardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi harika oldu ve göz göz oldu. Hamurun havasını alalım arkadaşlar. Bu şekilde daha iyi poğaçalar elde ederiz. İyi bir şekilde yoğuralım. Çok lezzetli ve yapımı oldukça kolay poğaçalar oluyor. Hamuru tezgahta da birkaç dakika yoğuralım ve hamuru 12 eşit beze ayıralım. İsterseniz daha fazla beze haline getirerek daha fazla poğaça da elde edebilirsiniz. Ve istediğiniz şekilde poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum parçaları tekrar toparlayarak beze haline getiriyorum. Çok lezzetli ve yapımı çok pratik, yumuşacık poğaçalı arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. Ve beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bezeleri kenarda dinlendiriyorum. Bir tane bezeyi aldım ve çok az yağ sürerek parmak uçlarımla açıyorum. Topladığımız kısım üstte olsun ki diğer tarafı düz bir şekilde şekil alsın. Yeteri kadar genişlettim ve içerisine bir tane kaşar dilimi koyarak kenarını katlıyorum ve rulo haline getiriyorum. Şeklimiz bu. İsterseniz beyaz peynir veya istediğiniz diğer harçları da kullanabilirsiniz. Mutlaka ara sıra elinize yağ batırın ki kolay bir şekilde poğaçanızı açabilirsiniz. Kaşar peyniri, beyaz peynir veya istediğiniz iç harcı hazırlayabileceğiniz kolay poğaçalardan biri oldu. Yağlamış olduğumuz tepsiye poğaçalarımızı dizelim ve üzerini örterek 10 dakika dinlendirelim. Görmüş olduğunuz gibi tepsi mayasına geldi. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını üzerine sürelim. Her tarafına mutlaka gelsin. Arkadaşlar böyle tariflerin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Üzerine tercihen çok az susam serpiştirin ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırın orta tarafında üzeri güzel bir şekilde kızana kadar pişirmeye gönderin. Poğaçaların fırından çıktı. Çok güzel gözüküyor. Tekrar üzerini örtelim ve 5-10 dakika dinlendirelim daha yumuşak olması için. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık oldu. Ve harika bir şekilde pişti. Hem üzeri hem altı. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.